Dur yolcu, bilmeden gelip bastığın bu toprak bir devrin battığı yerdir. Çanakkale Zaferi, bir ulusun tüm dünyaya kafa tutarak bağımsızlığını nasıl koruduğunun, savaşı kazanmak için sayıların değil, vatan ve bağımsızlık sevgisinin gerektiğinin ve aziz milletimizin kanlarıyla yazdığı koskoca bir kahramanlık destanının hikayesidir. Bir dünya savaşının seyrini değiştiren ve Kurtuluş Savaşı'nın ilk kıvılcımını yakan kahraman atalarımızı saygı ve minnetle anıyoruz. Çanakkale Savaşı öncesi 200 yıl boyunca hiç yenilmeyen İngiliz ve Fransız donanması 18 Mart 1915 günü toplam irili ufaklı 231 adet gemi, 4 denizaltı ve 1155 top ile Çanakkale'de hazır bulunuyordu. İşgal kuvvetleri işlerini şansa bırakmamak için tam 480 bin kişilik orduyla Çanakkale'ye geldiler. Savaşı kaybedip kaçarken geride 375 bin kayıp bırakan işgalciler 105 bin askerle arkalarına bakmadan geri döndüler. Osmanlı ordusunun asker sayısı ise 315 bin civarındaydı. 250 bin şehit verdiğimiz bu savaşta ismi ve memleketi bilinen şehit sayısı ise sadece 50 bindir. Geride kalan 200 bin civarındaki isimsiz kahramanımız kanlarıyla suladıkları Çanakkale topraklarında huzur içinde yatmaktadır. Çanakkale Savaşı ile ilgili birazdan bahsedeceğimiz kahramanlık hikayelerinden birkaçı bile savaşın nasıl bir atmosferde geçtiğini gözler önüne sermemize yeterli olacaktır. Koca Seyit adıyla bilinen Edremitli Seyit Onbaşı, mekanizması bozulan bir topun tam 276 kilo olan mermisini sırtlayıp topun hamleye sürmüş ve Ocean adlı İngiliz zırhlısını vurarak Çanakkale'nin kolay kolay geçinemeyeceğini adeta tüm dünyaya haykırmıştı. Ertuğrul Koyun'u savunmakta olan Ezineli Yahya Çavuş ise 63 kahraman silah arkadaşı ile 3000 kadar düşman askerine tam 12 saat boyunca karşı koydular. Yahya Çavuş ve arkadaşları gece yarısı Harapkale'deki bölüklerine çekildiklerinde sadece 3 kişi kalmışlardı. Savaşa katılan 4 denizaltıdan biri olan Turkuaz adlı Fransız denizaltısı topçu Müstecip Onbaşı tarafından vuruldu. Karaya oturan denizaltı mürettebatıyla beraber ele geçirildi. Tam bir cehennem haline gelen Çanakkale Savaşı'nda metrekareye tam 6000 mermi düştüğü hesaplanmıştır. Bu oran dünya savaş tarihinin en yüksek oranıdır. İki merminin havada çarpışma olasılığı 600 milyonda bir iken Çanakkale'de bu şekilde çarpışmış onlarca mermi bulunmuştur. Çanakkale Savaşı'nda erkeklerle birlikte keskin nişancı kadınlar ve kadın piyadeler de ön safta savaşarak ortak bir mücadele verdiler. Modern anlamda yetişen ilk Türk hemşiresi Safiye Hüseyin Elbi, Çanakkale Savaşı'nda gönüllü hasta bakıcı olarak katıldı. Kerime Salahor, Münire İsmail gibi Türk kadınları da Çanakkale'de hasta bakıcılığı yaparak büyük bir fedakarlık örneği gösterdiler. Çanakkale Savaşı'nda doktorlar da askerler kadar yoruldular. Ümitsiz vakalar ile hiç ilgilenmeyip kurtulma şansı olanlara öncelik verildi. Bir Türk doktorunun önüne kendi oğlu getirildiğinde kurtulma şansı yok diyerek diğer hastayı istemiş ve oğlunun mezarına ancak bir sonraki gün gidebilmişti. Savaşta öğrencilerin askere alınması nedeniyle tıbbiye 1915 tarihinde bir yıllığına eğitime ara verdi. O yıl hiç mezun verilmedi. Resmi kayıtlara göre Çanakkale cephesinde Galatasaray'ın 23, Fenerbahçe'nin 5 ve Beşiktaş'ın da 2 futbolcusu şehit olmuştur. Bir bölgeye çıkarma yapan 2000 kişilik İngiliz ve Fransız bölüğü, bölgede bulunan selvi ağaçlarını Türk Birliği sanıp çıkarma yaptıkları yerden kaçarak bölgelerini terk ettiler. Bu olay yıllar sonra kendi raporlarında ortaya çıkacaktır. Boğaz'dan kolayca geçeceklerine emin olan İngiliz Amiral Sackville Carden, Türk topçularının ateş saldığı Boğaz'da İngiliz donanmasının 3 önemli gemisinin batması, birçoğunun da büyük yara alması sonucu önce sinir krizi geçirdi ve ardından da aklını kaybetti. Mısır'da askerlerin kayıtlarını tutan bir katip, sürekli olarak Avustralya ve Yeni Zelanda ordu birliği yazmaktan sıkıldığı için kelimelerin baş harfi olan Anzak kısaltmasını bulmuş, bu kısaltma da dünya tarihine geçmiştir. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, savaşta ölen Anzak askerlerine ve annelerine hitaben
Onlar bu topraklarda canını verdikten sonra artık bizim evlatlarımız olmuşlardır. Sözleriyle biten bir mektup yazarak savaş hukukunun nasıl olması gerektiğini tüm dünyaya göstermiştir. Mektubun İngilizce tercümesi hala Yeni Zelanda'nın başkenti Wellington'da bulunan Atatürk anıtında yazılıdır. Her yıl 25 Nisan tarihinde 10 binden fazla Avustralyalı ve Yeni Zelandalı Gelibolu'ya gelerek Anzac Günü'nde yapılan anma törenlerine katılmaktadır. Çanakkale'de yaşadıkları muazzam yenilgi, Avustralyalıların ulus bilinci edinme sebeplerinin arasında gösteriliyor. Savaşı kazanacağından emin olan İngilizler, İstanbul'da kullanmak için üzerinde 120 gümüş para yazıp bastırdıkları paralarını yanlarında getirdiler. Ne var ki bu banknotlar da tıpkı işgal kuvvetleri gibi Çanakkale Boğazı'nı geçememiş ve Boğaz'ın derin sularına gömülmüştür. Videomu beğendiyseniz ve bu tarz videoların devamının gelmesini istiyorsanız videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın.